Bazen hayatında yeni bir dönem başlatmak için yeni bir şey eklemen gerekmez. Bazen aksine bir şeyleri öldürmen ya da hayatından çıkarman gerekir. Gereksiz hedefleri, dağınık projeleri, sana artık hizmet etmeyen alışkanlıkları. Hatta belki de yıllardır taşıdığın eski kimliğini. 2006 yılında Mark Parker, Nike'ın CEO'su olduğunda Steve Jobs'ı arayıp ondan bir tavsiye istiyor. Muhtemelen uzun, stratejik ve diplomatik bir cevap bekliyor, fakat Steve Jobs çok kısa bir cevap veriyor. Nike dünyanın en iyi ürünlerinden bazılarını yapıyor. İnsanların sahip olmak isteyeceği ürünler. Ama aynı zamanda çok fazla kötü ürün de yapıyor. Kötü olanlardan kurtulun ve iyi olanlara odaklanın. Mark Parker daha sonra bu anı anlatırken Jobs'ın bir süre durduğunu, kendisinin de bu sessizlik üzerine güldüğünü söylüyor. Fakat Steve Jobs gülmüyor. Çünkü şaka yapmıyor. Gerçekten ona çok kısa, küçücük bir tavsiye veriyor. Gereksiz olan ne varsa bırakın, sadece en iyilerine odaklanın. Sevgili dost, Steve Jobs'ın Nike'a verdiği bu tavsiye aslında kendi hayatının da özeti gibiydi. Jobs yalnızca şirketlerdeki gereksiz ürünleri çıkarmayı öğrenmedi. Hayatı boyunca kendi içindeki gereksiz dürtülerle, kontrol ihtiyacıyla, kibriyle ve eski davranış biçimleriyle de yüzleşmek zorunda kaldı. Belki de Steve Jobs'ın en önemli ürünü iPhone değildi. Belki onun en büyük eseri yıllar içinde inşa ettiği ikinci Steve Jobs'tı. Onun ismini duyan herkesin aklında bir görüntü canlanır. Siyah balıkçı yaka, kot pantolon, spor ayakkabılar. Elinde yeni bir ürünle sahnede yürüyen bir dahi. Bir vizyoner, dünyayı değiştiren bir adam. Peki ya sana bu görüntünün hikayenin yalnızca bir parçası olduğunu söylesem? Bugün anlatacağım Steve Jobs Olmak kitabı, Walter Isaacson'un yazdığı meşhur Steve Jobs biyografisiyle karıştırılmamalı. Isaacson'un kitabı, Jobs'ın hayatını, ürünlerini ve sert kişiliğini geniş bir kronolojiyle anlatıyordu. Brent Schindler ve Rick Tetzler'in bu kitabı ise başka bir sorunun peşinden gidiyor. Jobs yıllar içinde nasıl değişti ve pervasız bir girişimciden olgun bir lidere nasıl dönüştü? Yazarlardan Schindler, Jobs'ı yaklaşık 25 yıl boyunca izlenen yükselişlerine ve başarısızlıklarına da yakından tanıklık eden bir gazeteci. Kitabın temel sorusu şu: 1985 yılında kendi kurduğu şirketten uzaklaştırılacak kadar pervasız, kontrolcü ve kibirli bir genç nasıl oldu da dünyanın en etkili liderlerinden birine dönüştü? Ve bu sorunun arkasında aslında hepimizi ilgilendiren çok büyük bir soru var. İnsan gerçekten dönüşebilir mi? Yoksa dönüşüm insanın özünü silmesi değil de kendi gücünü, gölgesini ve davranışlarını yönetmeyi öğrenmesi midir? Bu kitabı senin için 7 bölümde özetleyeceğim sevgili dost. Jobs'ın kontrolsüz gençliğinden başarısızlıklarına odaklanma felsefesinden insanlara güvenmeyi öğrenmesine ve bütün bunların bizim hayatımıza ne söylediğine bakacağız. Hazır mısın? Yani çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm: yetenekli ama kontrolsüz bir genç. Genç Steve Jobs bir çelişkiler yumağıydı. Bir yandan Budist meditasyon yapıyor, Hindistan'a gidiyor ve manevi bir arayış içinde yaşıyordu. Diğer yandan lüksü ve gösterişli seçimleri seviyordu. Dünyanın en sade ürünlerini hayal ederken bile çalıştığı insanların hayatını son derece zorlaştırabiliyordu. Kitapta anlatılan çarpıcı bir olay var. Jobs 24 yaşındayken bir yardım kuruluşunun toplantısında bir yöneticiye bağırıyor. Ardından arabasına binip ağlıyor, sonra geri dönerek özür diliyor. İşte bu olay genç Steve Jobs'ı çok iyi anlatıyor. Yetenek var, vizyon var, enerji var, fakat duygusal kontrol yok. İnsanları değerli gördükleri ve yetersiz buldukları diye ikiye ayırıyor. Her şeyde son sözü söylemek istiyor ve çalışanlarını imkansız hedeflere zorluyor. Meşhur gerçeklik distorsiyon alanı insanlara olağanüstü işler yaptırabiliyor, fakat aynı zamanda onları yorup kırabiliyordu. Özel hayatında da ciddi yaralar açtı. Kızı Liza'nın babalığını yıllarca reddetmesi olgunlaşmamış tarafının en acı göstergelerinden biriydi. Bu Steve Jobs'ın ilk versiyonuydu. Parlak ve vizyoner ama aynı zamanda kırıcı, kontrolcü ve duygusal açıdan olgunlaşmamış. Şimdi burada çok önemli bir noktayı fark etmemiz gerekiyor bence. Bir insanın en güçlü özelliği bilinçle yönetilmediğinde en büyük zayıflığına dönüşebilir. Vizyon, gerçeklikten kopmaya, özgüven, kibre, yüksek standartlar insanları değersizleştirmeye, ısrar, kök bir inada dönüşebilir. Mükemmeliyetçilik de kalite arayışından çıkıp kontrol bağımlılığı haline gelebilir. NLP açısından baktığımızda davranışlarımızın altında kimliğimiz ve dünyaya verdiğimiz anlamlar vardır.
Jobs'ın dünyası keskin biçimde ikiye ayrılmış gibi. Dahiler ve sıradanlar, kazananlar ve kaybedenler. Belki sen de bazı alanlarda ya mükemmel yapmalıyım ya hiç başlamamalıyım diyor olabilirsin. Oysa insanı büyüten şey yalnızca güçlü özelliklere sahip olmak değil. Onları ne zaman, ne ölçüde kullanacağını öğrenmektir. Zihin dünyayı sürekli siyah ve beyaz gördüğünde aradaki bütün renkleri kaybeder. Ya kazanmalıyım ya başarısızım. Ya herkes beni onaylamalı ya da kimse beni sevmiyor. Bu kalıplar kısa vadede karanlık hissi verse de uzun vadede ilişkileri, işbirliğini ve yeni seçenekleri görme becerisini zayıflatır. Olgunluk gücünü kaybetmek değil, gücünün dozunu ayarlayabilmektir. İkinci bölüm kendi kurduğu şirketten kovulmak. 1985 yılında Steve Jobs 30 yaşındaydı. Macintosh satışları beklenen seviyede değildi. Şirket yönetimiyle güç mücadelesi büyümüş ve yönetim kurulunun desteğini kaybetmişti. Sonunda kendi kurduğu şirketten uzaklaştırıldı. Yıllar sonra Stanford Üniversitesi'ndeki konuşmasında bunun başına gelen en iyi şey olduğunu söyleyecekti. Fakat yaşandığı anda bu bir armağan değildi. Şirketinin statüsünü ve itibarını kaybetmişti. Bu olay ona parlak bir vizyonun tek başına yetmediğini öğretti. İnsanları yanında tutamayan ve sürekli köprüleri yakan bir lider haklı olsa bile yalnız kalabiliyordu. Sevgili dost, bazen hayat bizi cezalandırmıyordur. Artık taşıyamadığımız eski kimliği elimizden alıyordur. Apple, Jobs için yalnızca bir şirket değil, kimliğinin parçasıydı. Kurucuydu, dahiydi, seçilmiş kişiydi adeta. Bir gün bütün bunların dışına çıkarıldığında karşısına şu soru çıktı. Peki ben artık kimim? NLP'deki kimlik düzeyinde bir işte başarısız oldum ile ben başarısızım arasında büyük bir fark vardır. Birincisi deneyimi, ikincisi kimliği tarif eder. Jobs'ın asıl sınavı Apple'ı kaybetmek değil, Apple olmadan kim olduğunu keşfetmek. Fakat başarısızlığı romantikleştirmeyelim. Acı çekmek insanı otomatik olarak bilgeleştirmez tabii ki. Başarısızlığı okula dönüştüren şey ona verdiğimiz anlam ve ondan sonra yaptıklarımızdır. Belki senin hayatındaki bazı kayıplar da yalnızca bir son değildir. İşini, ilişkini, statünü ya da alıştığın düzeni kaybettiğinde hayat sana yıllardır otomatik olarak taşıdığın kimliğin dışında kim olabileceğini soruyor olabilir. Kaybın içindeki dersi görmek, yaşadığın acıyı inkar etmek değildir. Acının hayatındaki son söz olmasına izin vermemektir. Jobs'ın önünde şimdi 12 yıllık bir sürgün ve öğrenme dönemi vardı. Bölüm 3, mükemmelliğin pazarla çarpışması. Apple'dan ayrılan Jobs, Next isimli bir bilgisayar şirketi kurdu. Ürün tasarımından fabrikasına kadar onun mükemmeliyetçiliğini taşıyordu. Fakat pahalıydı ve hedeflenen eğitim pazarının gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmüyordu. Next'in donanım işi beklenen başarıya ulaşmadı. Yine de burada geliştirilen işletim sistemi daha sonra Apple'ın yeni nesil sistemlerinin temelini oluşturdu. Yani ticari başarısızlık teknolojik olarak önemli bir miras bıraktı. Jobs için asıl ders şuydu. İlk kez büyük bir kararından geri döndü, donanım bölümünü kapatıp yazılıma yöneldi. Bazen bir liderin en büyük olgunluğu yanlış karar verdiğini kabul ederek yön değiştirebilmesidir. Mükemmeliyetçilik her zaman yüksek standart demek değildir. Bazen korkunun iyi giyinmiş halidir. İnsan ürününü geliştirdiğini düşünürken aslında eleştirilmekten kaçıyor olabilir. Bir video çekip defalarca siliyor, iş kurmak isterken logo ve renklere takılıyor, asıl adımı sürekli erteliyoruz mesela. Oysa kalite işe yarayanı geliştirir. Kontrolsüz mükemmeliyetçilik bazen işe yaramayanı yalnızca daha gösterişli hale getirir. NLP'de haritayla arazinin aynı şey olmadığını söyler. Zihnimizdeki kusursuz model gerçekliğin kendisi değildir yani. Geri bildirim başarısızlık değil, haritamızı gerçeğe yaklaştıran bir bilgidir. Bu yüzden ben bunu doğru yaptım, insanlar anlamadı demeden önce durup bir bakmak gerek. Belki fikir değerlidir ama anlatım yanlıştır. Belki ürün iyidir ama insanların ihtiyacına cevap vermiyordur. Esneklik amacından vazgeçmek değil, aynı amaca ulaşmak için işe yaramayan yöntemi değiştirebilmektir. Dördüncü bölüm Pixar, kontrolü bırakmayı öğrenmek. Jobs 1986 yılında daha sonra Pixar adını alacak bilgisayar grafikleri bölümünü satın aldı. Şirket uzun yıllar para kaybetti fakat Jobs burada Next'teki gibi davranmadı. Bazı insanların yeteneğine güvendi, yaratıcı sürecin her ayrıntısına müdahale etmedi. Her kararda son sözü söylemek isteyen adam
bazı insanların bazı konuları kendisinden daha iyi bilebileceğini kabul ediyordu artık. 1995 yılında Toy Story büyük başarı kazandı. Fakat Pixar'ın Jobs'a kazandırdığı asıl şey para değildi. Sabır, güven, işbirliği ve yetki devriydi. Kitabın tezine göre Pixar'da öğrendikleri olmasaydı Apple'daki ikinci dönemde aynı şekilde gerçekleşmezdi. Sevgili dost, başkalarına güvenmeyen insan bunu çoğu zaman ben yapmazsam olmaz diyerek açıklar. Fakat bunun altında bazen daha derin bir korku vardır. Kontrolü bırakırsam işler bozulur, değerim azalır ya da bana ihtiyaç kalmaz gibi bir korku. Gerçek liderlik her şeyi kendin yapmak değil, doğru insanı seçmek, ona alan açmak ve gerektiğinde geri çekilmektir, delege edebilmektir. Jobs'ın dönüşümü bize bazen gelişmenin yeni bir yetenek kazanmak değil, sahip olduğumuz gücü her yerde kullanmaktan vazgeçmek olduğunu gösteriyor. Bir düşün, hayatında hangi alanı sürekli kontrol etmeye çalışıyorsun? 5. bölüm Apple'a dönüş ve odaklanmanın gücü. 1997 yılında Apple zor durumdaydı. Şirket Next'i satın alınca Jobs yıllar sonra geri döndü. Fakat dönen adam 1985'te ayrılan adamla aynı değildi. Gerektiğinde eski rakiplerle işbirliği yapabiliyor ve şirketin geleceğini egosunun önüne koyabiliyordu. En önemli adımlarından biri dağınık ürün yapısını sadeleştirmek oldu. Tahtaya tüketici, profesyonel ve masaüstü taşınabilir olmak üzere 4 kutu çizdi. Şirketin odağını bu 4 temel alana indirdi. Geri kalan projelerin büyük bölümünü sonlandırdı. Jobs'ın yaklaşımı çok netti. Odaklanmak hayır demektir. Apple'ı kurtaran şey her şeyi yapmak değil, birkaç önemli şeyi olağanüstü iyi yapmak. İşte girişteki Nike hikayesi burada anlam kazanıyor. Jobs, kötü olanları çıkarın, iyi olanlara odaklanın, daha iyi hale getirin tavsiyesini önce kendi hayatında ve şirketinde uygulamıştı. Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri her fırsata evet demeleri değil, hangi fırsatın kendi yollarına ait olmadığını anlayabilmeleridir. Çünkü odaklanmak yalnızca hedef seçmek değil, o hedef uğruna başka ihtimallerden vazgeçmek. Bugün pek çok insan motivasyon eksikliği yaşadığını düşünüyor. Oysa sorun bazen dağınıklıktır. 5 hedefe koşuyor, 3 eğitime başlıyor, 4 proje düşünüyor ve hiçbirinde ilerleyemediği için kendisini yetersiz hissediyor insanlar. Koçluk yaptığım, mentörlük yaptığım birçok insanla bunları konuşuyoruz. Bir içerik üreticisi bütün platformlarda görünmeye çalışıyor mesela ama hiçbirinde derinleşemiyor. Bir girişimci 3 iş fikrine koşuyor fakat hiçbirini gelir getiren bir sisteme dönüştüremiyor. Bir öğrenci onlarca kaynak topluyor ama birini bile bitiremiyor. Çok seçenek her zaman özgürlük sağlamaz. Bazen karar yorgunluğu ve bölünmüş dikkate sebep olur. NLP'de iyi oluşturulmuş bir hedef net, kişinin kontrolünde ve yaşamıyla uyumludur. Daha başarılı olacağım bir dilektir yalnızca. Önümüzdeki 90 günde şu projeyi bitirecek ve her gün şu adımı atacağım ise zihnin izleyebileceği bir yöndür. Sevgili dost, belki yeni bir hedefe değil, bir eleme listesine ihtiyacın olabilir. Kendine sor lütfen. Gerçekten büyütmem gereken şey ne ve dikkatimi ondan çalan neler var? Bazen ilerlemek için daha fazla değil, daha az şeye bütün dikkatinle çalışman gerekir. 6. bölüm Steve Jobs gerçekten değişti mi? Şimdi gelelim kitabın en önemli sorusuna. Steve Jobs gerçekten değişti mi yoksa aynı özellikleri daha etkili kullanmayı mı öğrendi? Kitabın cevabı şu: evet, sabrı, yetki vermeyi ve duygusal tepkilerini yönetmeyi öğrendi. Fakat mükemmeliyetçiliği, keskinliği ve zaman zaman kırıcı tavırları tamamen yok olmadı. Kızı Lisa ile ilişkilerindeki yaralar da tümüyle kapanmadı. Yani Jobs'ın olumsuz özelliklerinin hepsi kaybolmadı fakat kendisini yönetmeyi öğrendi. Pixar'dan Ed Catmull'da değişimin gerçek olduğunu, partnerlik ve empati geliştirdiğini anlatıyor. Jobs bir sabah başka bir insana dönüşmedi. Apple dışındaki yılları, başarısızlıklar, ortaklık kültürü, aile hayatı ve hastalığı onu yavaş yavaş şekillendirdi. İşte kitabın bence en kıymetli tarafı burada. Kişisel gelişim bazen eski benliğin tamamen yok olacağını anlatır. Oysa gerçek değişim çoğu zaman böyle değildir. Öfken bitmeyebilir ama öfkeliyken ne yapacağını öğrenebilirsin. Korkun devam edebilir ama ona rağmen ilerleyebilirsin. Mükemmeliyetçi tarafın üretimini durduran bir gardiyan yerine kaliteyi yükselten bir danışmana dönüşebilir. NLP'nin temel varsayımlarından biri şudur: her davranışın belirli bir bağlamda bir işleve hizmet eder. Yani her davranışın bir sebebi vardır. Bir zamanlar seni koruyan davranış bugün gelişimini engelliyor olabilir. Kontrol etmek sana güven, insanları uzak tutmak
incinmekten korunma sağlamış olabilir. Fakat eski korunma yöntemin bugün yeni hayatının hapishanesine dönüşebilir. Değişim kendine savaş açmak değil, davranışın ardındaki ihtiyacı anlayıp ona daha sağlıklı bir yol bulmaktır. Aynı ateş bir evi yakabilir ya da ısıtabilir. Mesele ateşi yok etmek değil, onu yönetmektir. Dönüşüm bu yüzden kendini inkar etmek değil, kendini tanımak, kabul etmek ve sahip olduğun güce yön verebilmektir. Jobs'ın tutkusu ve yüksek standartları kaybolmadı. Değişen bu özelliklerin neye hizmet ettiği ve çevresindeki insanlara nasıl yansıdığıydı. Belki de bizim de ihtiyacımız yeni bir kişilik edinmek değil, var olan özelliklerimizi daha bilinçli bir şekilde kullanmaktır. Sevgili dost, eğer sen de yıllardır tekrar eden davranışlarının ardındaki kök nedenleri fark etmek, sana artık hizmet etmeyen bilinçaltı kalıplarını dönüştürmek ve hayatının yeni dönemini daha güçlü bir kimlikle başlatmak istersen 2, 3, 4 Ekim'de Antalya'da Vita Silva Otel'de gerçekleştireceğimiz bilinçaltı dönüşüm kampında birlikte olabiliriz. Bu 5. bilinçaltı dönüşüm kampımız ve bizim için mutluluk verici olan şey daha önceki 4 kampımızdan katılımcıların %100 memnuniyetle ayrılması. Burada 3 gün boyunca yalnızca bilgi konuşulmayacak. NLP ve bilinçaltı teknikleriyle uygulamalar yapacağız ve gerçek dönüşümün kapılarını aralayacağız. Detaylara açıklamalardaki linkten ulaşabilirsin. Hadi şimdi gel devam edelim. 7. bölüm, bu hikayeden hayatımıza ne taşıyabiliriz? Peki Steve Jobs'ın hikayesi bugün bizim hayatımızda ne işe yarar? Hadi biraz da bunu konuşalım. Ben bu kitaptan 3 büyük sonuç çıkarıyorum. Birinci ders, başarısızlık senin kimliğin değildir. Jobs şirketini ve itibarını kaybetti. Next'te istediği sonucu alamadı. Fakat bunları kimliğinin son cümlesi haline getirmedi. Sen de bir işte başarısız olabilir, bir ilişkiyi ya da yatırımı kaybedebilirsin. Bunların hiçbiri senin başarısız bir insan olduğunu anlamına gelmez. Ben başarısızım yerine bu denemede istediğim sonucu alamadım. Ne öğrenebilirim dediğin anda zihninde yeni seçenekler açılır. O şey seni tanımlamaz. O şey seni bir sonraki versiyonuna dönüştürecek bir deneyime dönüşebilir. İkinci ders, odaklanmak bazı şeyleri öldürme ya da yok etme cesaretidir. Jobs yüzlerce şey yapmaya çalışmak yerine enerjisini birkaç alanda topladı. Belki senin de yeni bir yapılacaklar listesine değil de artık yapılmayacaklar listesine ihtiyacın olabilir. Başlamayacağın projeler, enerji vermeyeceğin tartışmalar, sırf başkaları bekliyor diye kabul etmeyeceğin sorumluluklar. Her gereksiz hedef asıl hedefinden enerji çalar. Üçüncü ders, büyümek her şeyi tek başına yapmak değildir. Jobs'ın ikinci dönemindeki yani çok daha iyi versiyonundaki farklardan biri yetenekli insanlara işlerini yapabilecekleri alan açması. Gerçek güç kimseye ihtiyaç duymamak değil, doğru insanlarla güçlerini birleştirebilmektir. Lütfen kendine sor. Her şeyi gerçekten mecbur olduğum için mi yapıyorum yoksa vazgeçilmez hissetmeye ihtiyaç duyduğum için mi? Bir liderin görevi odadaki en zeki kişi olduğunu kanıtlamak değil, o odadaki bütün yeteneği ortak bir amaç için harekete geçirebilmektir. Bazen büyümenin önündeki engel kapasite eksikliği değil, yardım istemeyi ve alan açmayı zayıflık sanmaktır. Bitirirken kitabın sınırlarına bir bakalım. Bu kitabın güçlü olduğu kadar tartışmalı tarafları da var. Jobs'ın yakın çevresi Walter Isaacson biyografisinin olumsuz özelliklere fazla odaklandığını düşünüyor. Bu kitap ise daha gelişim odaklı bir portre çiziyor. Fakat bu kez de Jobs'ın kusurlarını hafif gösterme riski taşıyor ya da bazıları böyle düşünüyor. Özel hayatı, kızı Lisa ve kırdığı insanlarla ilgili hikayeler yeterince derin anlatılmıyor. Bu nedenle kitabı tek ve tartışmasız bir portre olarak değil de Jobs'ın dönüşümünü merkeze alan önemli bir bakış açısı olarak okumak bence daha doğru. Çünkü başarı kötü davranışları haklı çıkarmaz. Birini anlamaya çalışmak yaptığı her şeyi onaylamak değildir. Jobs'ın gücünden öğrenebiliriz ancak gölge yönlerini başarı reçetesi gibi kopyalamak zorunda değiliz. Sevgili dost, Steve Jobs bir efsaneden ibaret değildi. Hataları, kusurları, başarısızlıkları, kırdığı insanlar ve öğrendiği derslerle o da bir insandı. Onu farklı kılan hiç düşmemesi değil, düştükten sonra yaşadıklarını yeni bir düşünme ve liderlik biçimine dönüştürebilmesiydi. Belki senin hayatında da bir kapı kapandı, bir plan işlemedi ya da yıllardır taşıdığın kimlik sana dar geliyor. Neden benim başıma geldi demeden önce lütfen şunu sor. Bu dönem benden neyi bırakmamı, neyi öğrenmemi ve kim olmamı istiyor? Şimdi videoyu bir an durdurabilir ve şu 3 sorunun cevabını yazabilirsin. 1. Hayatımda artık neyi bırakmam gerek?
2. Hangi güçlü özelliğim kontrolsüz kullandığımda bana veya çevreme zarar veriyor? 3. Bir sonraki seviyeye geçmek için kime güvenmeyi ya da hangi işi devretmeyi öğrenmeliyim? Belki hayatının bir sonraki dönemi daha fazlasını eklediğinde değil, sana hizmet etmeyenleri cesaretle çıkardığında başlayacak. Çünkü değişim bambaşka biri olmak değil, içindeki gücü daha bilinçli kullanmayı öğrenmektir. Steve Jobs gerçekten değişti mi yoksa yalnızca kendisini yönetmeyi mi öğrendi? Bu sorunun cevabını ve bugün hayatından çıkarmaya karar verdiğin tek şeyi yorumlara yazmanı çok isterim. Bu tarz kitap özetlerinin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu faydalanacağını düşündüğün insanlarla paylaşmayı lütfen unutma. Yeni videolarda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.